Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örgü çalışmasıyla sizlerle birlikteyiz. Modelimiz hem güzel hem şık hem de tek sırada model kuruyoruz. Harika 4 sırada bir model yapacağız. Evet hanımlar, hazırsanız hemen modelimize geçelim. Şöyle 3,5 milim şişlerimi kullanacağım arkadaşlar. 3,5 milim şişlerimle modelimi anlatacağım size. Şöyle Nako süper incinin bir ipi var arkadaşlar. Nako süper incinin orta kalınlıkta, orta incelikte bir kalınlığı var. Yapacağız modelimizi bu ipimizle. Evet, hazırsanız hemen modelimize geçelim arkadaşlar. Ben ilmeklerimi atarken sizler de kanalıma henüz ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz çok sevinirim. Abone olmak ücretsiz sevgili hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu olurum. Evet hanımlar, modelimizin ilmek sayıları 9 ve 9'un katları artı 3 ilmek. Ne yaparsak yapalım 9 ve 9'un katlarıyla artı 3 ilmekle kuruyoruz. Eğer siz kenar yapacaksanız, kenar bandı yapacaksanız onu ayarlayın. Ben size sadece modelin ölçülerini veriyorum arkadaşlar. Kenar ilmeklerini veriyorum. Evet, şöyle hemen sayaraktan gidelim. 2, 4, 6, 8, 9. Bakın 9 ilmek bir model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu da ikinci modelim arkadaşlar. Şöyle sevgili hanımlar, ben daha önce bir hazırlık yapmadım. Sizle birlikte modeli kuruyorum. Şöyle bir model daha yapalım. 3 model üzerinden size anlatayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet, 9 ve 9'un katlarını ayarladık. Şimdi bir ilmek modelime ait. Bakın, bir ilmek modelime ait. 2 ilmek de 1, 2 kenar ilmekleri sağda ve solda kullanmak üzere. Şimdi 9 ve 9'un katları artı 3 ilmekle kurduğumuz modelimizi hemen örmeye başlayalım arkadaşlar. Sizler lastik modeli yapmak isterseniz yapabilirsiniz hanımlar, ama bu model lastiksiz de yapılabilen harika bir model. Evet, şöyle modelimizin hemen birinci sırasından ben modelimi kurmaya başlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi siz lastik yapmak istiyorsanız lastik yaparaktan lastiğinizi yaptıktan sonra modelinizi ön yüzde kurmaya başlarsınız. Ben direkt modelin anlatımına geçiyorum. Kenar ilmeğimi yeni başladığım için örüyorum arkadaşlar. Burada tüm sıramı sevgili hanımlar düz olarak örüyorum. Modelin birinci sırası, bakın. Tüm sırayı düz olarak örelim. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Modelin birinci sırası, bakın. Tüm ilmekler düz. Evet hanımlar, gösterişli, kolay, güzel bir örgü modeli. Hoşunuza gideceğinizi düşünüyorum. Çok seveceksiniz bu modeli. Hem kolay hem güzel hem de sadece tek sırada model kuruyoruz. 4 sırada biten modelimizde. Gerçekten çok güzel ve gösterişli. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Bayan yelek modellerinde, çeyizlik yelek modellerinde çok güzel bir model. Çocuk örgülerinde, atkılarda, berelerde, şallarda kullanabileceğiniz hırkalarda arkadaşlar harika bir model. Şöyle bir sıra düz ördüm. Şimdi arkasındayım arkadaşlar. Bir sırada ters örüyorum. Arka yüzünde de şöyle bir sırada ters örerek modelime devam ediyorum. Düz örgüler ve ters örgülerle gittiğim için hızlı gidiyorum arkadaşlar. Modelimize şekil verdiğimiz yerde detaylarına kadar sizlere anlatacağım. Önden bir sıra düz ördüm. Arkadan da bir sıra şimdi tersimizi örüyoruz. İkinci sıradayız. Modelimizi biz sadece 3. sırada kuruyoruz arkadaşlar. Evet, tüm sırayı ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, modelin ikinci sırasında tamamladım arkadaşlar. Şimdi modelimizin şöyle bir görüntüsü var, bakın. Modelin 3. sırasındayız ve şimdi modelimize şekil vereceğiz hanımlar.
Nasıl yapıyoruz? Buraya dikkat ederseniz hanımlar, çok kolay, güzel bir model. Şimdi kenar ilmeğimi bakın örmeden alıyorum. Hemen burada bir tane düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir düz. Bir tane doluyorum. Burada şimdi 4 tane ilmekle, şu 4 ilmekle işlem yapıyoruz. Şu 2 ilmeğimi örmeden şişimi aldım bakın. Şimdi 1, 2. 2 tane düz ilmek ördüm. Örmeden aldığım bu 2 ilmeğimi hemen bu örmüş olduğum ilmeklerle bakın yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde. Yerlerini değiştirdik. Şimdi buradaki yerini değiştirdiğimiz örmediğimiz ilmeğin birincisini örmeden alıyorum. İkincisini ördüm. Örmeden aldığım ilmeğin içinden örmüş olduğum ilmeği geçirdim. Şimdi modelimiz çift kanatlı bir model. Bir kanadını bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi diğer kanadını yapıyoruz. Şimdi diğer kanadını yapıyorum. Yine 1, 2 ilmeği örmeden aldım. Bakın burada yine 4 ilmekle işlem yapıyoruz. 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum bakın. İçeriden dışarı 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bu şekilde. Şimdi buradaki 2 ilmeği örmeden aldığım 2 ilmeği ve bu tek ilmeğimin şu şekilde bakın arkadan alarak 2 ilmeği tek ilmeğimi önümden şu şekil alarak çevirdim. İlmeklerin yönünü çevirdim. Şimdi bu 2 düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2 bakın. Şimdi bakın bir modeli bu şekilde kurmuş olduk. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek. Şimdi ikinci bir model yapacağız ama şurada bir ara modelimiz var, onu yapıyoruz. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. Şimdi yine burada ikinci modelimi kuruyorum. Şimdi yine bu 4 ilmekle modelimizi kuracağız. Öncelikle 2 ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. 1, 2. 2 düz ilmeğimi ördüm. Buradaki 2 ilmeğimi şişime alıyorum. Örmüş olduğum 2 ilmekle ilmeklerin yerini değiştiriyorum arkadaşlar bakın. Şu şekilde. Şimdi bu örmeden aldığım 2 ilmeğin birincisini yine örmeden alıyorum. İkincisini ördüm. Örmeden aldığım ilmeğin içinden örmüş olduğum ilmeği atlattım. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer kanadımızı yapıyoruz. İkinci kanadımızı. Tekrar 1, 2. Bakın 2 ilmeği örmeden aldım. Yine burada 2 ilmeğin yönünü çeviriyoruz. Yine 4 ilmekle işlem yapıyoruz. İçeriden dışarı bu 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Örmeden aldığım ilmekler var bakın burada. Hemen şöyle çeviriyorum. Şuradan 2 ilmeğimi bakın diğer tarafa alıyorum. Tek ilmeğimi de başa alıyorum bakın bu şekilde. Bu ilmeğimi zaten ördüğüm için örmüyorum. Bu 2 ilmeğimi örüyorum. Evet, ikinci bir model daha kurduk. Şimdi şurada yaptığımız ara modeli uyguluyoruz. Bir doluyorum, bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Şimdi üçüncü modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Yine ne yapıyoruz? 4 ilmekle. 2 ilmeği örmeden alıyorum. 1, 2. 2 ilmeğimi ördüm. Örmeden aldığım ilmekle örmüş olduğum ilmeklerin yerini değiştiriyoruz. Bakın bu şekilde. Şöyle. Şimdi bu bir örmeden aldığım ilmeğin birincisini yine örmüyorum. İkincisini ördüm. Bakın örmeden aldığım ilmeğin içinden örmüş olduğum ilmeği geçirdim. Evet hanımlar, modelimiz bu kadar kolay bakın. Şimdi tekrar ikinci kanadımızı yapıyoruz. Yine burada 4 tane ilmekle işlem yapıyoruz. 2 ilmeğimi örmeden aldım. Burada 2 ilmeğimin bakın yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Burada örmeden aldığım 2 ilmeğim var bakın. Hemen burada yine arka tarafından 2 ilmeğimi alıp tek ilmeğimi de başa alıyorum. Şu şekilde buradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. Burada kenarda bir düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet, modelin 3. sırasını bakın bu şekilde kurduk. Üçünü de tek tek sizlere gösterdim hanımlar. Modelimizin kurulumu bu şekilde. Şimdi modelin son sırası ve 4. sırasındayız. Arka sırasındayız. Evet hanımlar, modelimiz bu kadar kolay ve basit bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
Şimdi burada 4. sırada hiçbir işlem yok. Arttırdığımız ilmekleri de tüm ilmeklerimizi de ters örerek sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. 4. sıramız da bu şekilde. Evet, bir modelimiz bu şekilde tamamlanacak arkadaşlar. Tüm sırayı ters örelim. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir hanımlar. Bu modelden şahane gelin yelekleri, çeyizlik yelekler olur hanımlar. Çok güzel olur. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, bay bayan yelekler, hırkalar, kazaklar, şallar. Ne isterseniz bu modelden yapabilirsiniz. Bereler, etol şallar, aklınıza ne geliyorsa, bebek battaniyeleri. Yani dilediğiniz her şeyi bu modelden örebilirsiniz. Lastik yapmasanız da bile olur hanımlar. Bu çünkü model lastiksiz de çok güzel olan bir model. Evet, şöyle arkadaşlar, bakın ben sizlere bir model anlattım. Tabii ki şimdi hiçbir şey belli değil. Model ilerledikçe kendini gösteriyor. Şimdi ilk modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi aynı şekilde kuracağım arkadaşlar. Bir sıra önden düz, bir sıra da arkadan ters öreceğim. Bu 3. sırada yapmış olduğum modeli burada uygulayacağım arkadaşlar. Evet, şimdi inşallah anlaşılır olmuştur. Dediğim gibi bu ilk modeli nasıl kurduysam şimdi burada tüm ilmeklerinizi düz öreceksiniz. Şöyle hızlı hızlı ilerleyelim. İkinci modeli de göstereyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın, ikinci modelin 1. sırasında tüm ilmekleri düz örelim. Bakın bu şekilde. Tüm ilmeklerimizi sıra boyunca düz örelim. Evet, modelin 2. sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Burada da tüm ilmekleri ters örüyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın, araba sesleri geliyor cam açık olduğu için hanımlar. Kusura bakmayın eğer size yansıyorsa. Bakın, tüm ilmeklerimi burada ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ters örelim. Modelin 2. sırası. Evet, 2. sıramı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi yine model kurduğumuz yerdeyiz. Çok güzel hanımlar, yaprak yaprak bir model, harika oluyor. Şimdi 3. sırada yine şekil vereceğiz modelimize. Kenar ilmeğimi bakın örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Bir doluyorum. Burada şimdi şu 4 ilmekle işlem yapıyoruz. 1 2 ilmeği örmeden aldım. 1 2, bakın 2 ilmeği ördüm. Şimdi örmeden aldığım bu 2 ilmeği ve örmüş olduğum 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde. Örmeden aldığımız ilmeğin bakın birincisini yine örmedim. İkincisini ördüm. Örmeden aldığım ilmeğin içinden ördüğüm ilmeği geçirdim. Bakın, bir yaprağımızı yaptık. Şimdi diğer 4 ilmekle, yani bu modelimizin karşı tarafını yapıyoruz. Yine 2 ilmeği örmeden alıyorum. Buradaki 2 ilmeğin yönlerini şu şekil çeviriyorum. Tabi sizin elinizin yönü doğruysa çevirmenize gerek yok. 2 ilmeği birlikte ördüm. Buradaki örmeden aldığım ilmeği, bakın, pardon arkadaşlar, karıştırdım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Buradaki, evet, örmeden aldığımız ilmeği dışarıdan alacaktık. İçeriden almaya kalktım ben. Bu şekilde aldım. Şimdi bu örmediğimiz ilmekleri de 1 2 ördük. Evet hanımlar, ara modelimiz olan yeri de bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Yine buradaki ikinci modelimi uyguluyorum arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Modelimizin ilerlemiş halini sizlere göstereceğim. Şimdi ben modelimi biraz ilerletip geliyorum hanımlar. Evet arkadaşlar, ben modelimi biraz daha ilerlettim. Sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Odaklamamız biraz şimdi oldu. Evet, modelimiz harika sevgili hanımlar. 3 model üzerinde size anlattım. İnşallah anlaşılır olmuştur. Modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde. Ben 3 modelle yaptım. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre 9 ve 9'un katları artı 3 ilmek atarak modelimizi yapabilirsiniz. Burada kenarda kenar patı yapmak istiyorsanız arkadaşlar, kenar patınızı tekrar burada ayarlayarak modelinizi kurabilirsiniz. Evet güzel hanımlar, umarım hoşunuza gitmiştir. Gösterişli güzel bir örgü yaptık. Sevgili hanımlar, hem gösterişli oldu hem güzel oldu. Harika 2 şiş örgü modeli oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın, modelimiz bu şekilde. Harika bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Evet, şöyle 4 sırada harika bir model. Evet, şöyle modelimizin arkasında bir görelim arkadaşlar, bu şekilde.
Bu modelin en güzel tarafı sevgili hanımlar, bakın şu altı desenli gibi, yaptığınız ip çalışmasına göre de değişir. Lastik yapmadan da yapabiliyorsunuz bu modeli. Dilerseniz de lastik yapabilirsiniz. Evet sevgili hanımlar, bir modelin daha sonuna geldim. Eğer henüz kanalıma ilk defa geldiyseniz, daha önce kanalıma gelmediyseniz, kanalımdaki videoları bakaraktan, yani yapmış olduğum örgülere bakaraktan hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olup yorum ve beğeni yapabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için çok önemli sevgili arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olmak ücretsiz sevgili hanımlar. Abone olup yorum ve beğenilerinizle de destekler verebilirsiniz. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere bu güzel modeli sizlere bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.